Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Çok pratik, lezzetli bir tarif ile geldim. Tarifimize ilk olarak şerbetimizi hazırlayarak başlayalım. 3,5 su bardağı içme suyunu uygun bir tencereye alarak ısıtmaya bırakalım. Kaynayan suyun üzerine 3 su bardağı toz şeker ekleyelim ve şeker eriyene kadar karıştıralım. Şehrek limonun suyunu sıkarak içine alalım. Şeker eriyip kaynamaya başlayınca dakika tutalım. 20-25 dakika kıvam alana kadar şerbetimizi kaynatalım. Evet, 25 dakika sonra kıvam almaya başladı gördüğünüz gibi. Altını kapatarak ılımaya bırakıyorum. 4,5 su bardağı unun üzerine 1 tatlı kaşığı kuru maya, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 su bardağı süt, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke, 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı ekleyelim. Toplamda 5 su bardağı su kullandım. Suyu azar azar ekleyerek pürüzsüz kıvam alana kadar karıştıralım. Evet, kıvamı bu şekilde olmalı. Krep tavasını çok az yağ ile yağlayalım ve fazla yağı bir peçete yardımıyla silerek alalım. Hazırladığımız hamurdan kepçe ile dökerek hızlıca tavaya yayalım. Ve pişirmeye bırakalım. Üzeri kabuk bağlayınca ters çevirerek diğer tarafını da aynı yöntemle pişirelim. Evet, iyicene kuruyana kadar arkalı önlü kurutmaya devam edelim. Yeteri kadar kuruyan hamurumuzu alalım ve soğutmayı bırakalım. Kalan hamuru aynı yöntemle dökerek pişirmeye devam edelim. En önemli püf noktalarından bir tanesi pişirdiğimiz hamuru çiğ bırakmama, güzel bir şekilde kurutmaktır. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Yarım kase unun üzerine bir miktar su alalım ve karıştıralım. Koyu kıvamlı bir hamur hazırlayalım. Evet, bu kıvam yeterli. Sürülebilir bir kıvam olmalı. Hamurları hazırladım gördüğünüz gibi. 3 tane hamuru üst üste alalım. Hamurları yarıya kadar katlayalım. Kenarlarını hazırlamış olduğumuz hamurdan fırça yardımıyla sürelim. Videodaki şekilde sürmeye devam edelim. Hamuru rulo şekilde saralım. Bir makas yardımıyla veya bir bıçak yardımıyla 2 parmak genişliğinde keselim. Kestiğimiz hamurları rulo olacak şekilde düzeltelim.
Diğer hamurları da aynı yöntemle hazırlayarak keselim. Evet, tatlılarımız artık kızartmaya hazır. Kızgın yağın içine hamurlarımızı alalım. Üzerlerine sürekli yağ atarak eşit bir şekilde kızartalım. Ve ters çevirelim. Kontrollü bir şekilde nar gibi kuruyana kadar kızartalım. Ne kadar kurutarak kızartırsak o kadar çıtır tatlı elde etmiş oluruz. Bu önemli bir püf noktasıdır. Tatlılarımız artık nar gibi kızardı. Fazla yağını süzerek soğuk şerbetin içine atalım. Aynı tavada kalan hamurları kızartmaya devam edelim. Şerbetteki tatlıyı karıştıralım. 2-3 dakika şerbette bekletelim. Evet, tatlılarımızı kontrollü bir şekilde başından hiç ayrılmadan üzerine yağ ata ata kızartalım. 2-3 dakika sonra şerbetten tatlılarımızı alalım. Hiç hamur yoğurma derdi olmadan, yufka açma derdi olmadan şıtır şıtır muhteşem bir tatlı oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, kızaranları soğuk şerbetin içine alarak 2-3 dakika bekletelim. Gördüğünüz gibi bayağı bereketli bir tatlı. Kızartmaya devam ediyorum. Bu tatlıyı daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Lokma tatlısı lezzetinde şıtır şıtır muhteşem bir tatlı. Ve tatlılarımı kızartmaya devam ediyorum. Kızaran tatlıları şerbetin içine alarak bekletmeye devam ediyorum. Son tatlılarımı da kızartarak şerbetin içine alıyorum. Dilerseniz kalan hamuru yufka halinde pişirerek saklayabilirsiniz. Daha sonra tatlı olarak kızartabilirsiniz. Evet, hamurların yarısını ben yufka halinde pişirerek muhafaza ettim. Evet, tatlıların üzerine bolca Antep fıstığı serpelim. Yemeğe ikrama hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.
Afiyet şifa olsun herkese.